Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiye, yine empatiye hoş geldiniz. Bu akşam ne kadar anlatsam eksik kalacak bir konu ağırlıyoruz. Gerçekten de ağırlıyoruz. Ağır bir misafirimiz var. Bir büyük usta, bir büyük müzik ustası. O yüzden de lafı uzatmadan hemen onunla sohbete başlamak istiyorum ki vakit kaybetmeyeyim överek. Çünkü ne kadar övsek olmaz. Bir de övgü ihtiyacı olana yapılır. Onun hiç ihtiyacı yok. Fatih Erkoç hoş geldin usta. Ahmetciğim çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan, senin güzel programında olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ederim davet ettiğin Abi için biz teşekkür gerçekten. ederiz kabul ettiğiniz için. Ben yani kendi payıma şunu söyleyeyim. Herkes için geçerli. Herkes çok heyecanlı bugün seni misafir edeceğimiz için. Fakat ben gençliğimden itibaren, senin Norveç'ten dönüşünden itibaren hemen hemen hiçbir şeyini kaçırmadan her zaman takip ettim. Çok büyük hayranın olduğumu Eksik söyleyeyim. olma. Arada bir dilim aklım sürçerse benden değil sendendir haberin olsun. Senden ötürüdür yani. Estağfurullah, senin dilinin sürçeceğini zannetmiyorum. Ayrıca olursa da hiç sorun yok. Dilimiz sağ olsun. Benim de sürçebilir. Abi senin suçmaz. Sen çok alacaklısın zaten. Empatiye hoş geldin. Eksik Peki olma. neler yapıyorsun? Bu sene Bodrum'da Marina'da 19. yıl. 19. yıl Mayıs'ın birinde Wow. başlıyor. Yani bu hakikaten Efsane bir şey hayatımda tabii. ne öncesinde ne bundan sonra zaten yaş kemale ermek üzere ne sonrasında olabilecek bir şey. Bir mekanda 19 yıl çalışmak, müzik yapmak ama artık aile gibi olduk Tabii. oradaki arkadaşlarla, işte işletmecisi olsun, birçok çalışan arkadaşımız olsun, diğer arkadaşlarım sürekli şey diyorlar. Ben arada önümüzdeki yaz çalışmayacağım falan dediğimde burası sensiz olmaz diyorlar. Tabii. Yani aşk elma şekeri gibi. Her geçen gün ki 38 seneyi bitirdik biz. Gittikçe artan bir sevgi hissediyoruz ikimiz de. Oslo'da denedim. Gittim o müzisyenlerin bulunduğu ortamlara. Böyle böyle dedim, ben trombon çalıyorum, şarkı da söylüyorum. En az bir sene burada takılıp kendini ispat etmen lazım. Yapay zeka müzisyenler için ciddi bir rakip mi diye sorayım. Benim Yapay yaşımdakiler zeka için değil. Bu hastalık lenfoma. İlk teşhis konduğunda bana diyordu ki evinde otur, sahneye çıkma, araba kullanma. Hocam ben o zaman O ben ölürüm değilim. dedim ya. Onun çok talibi vardı. Biliyordum bu şarkıyı yazdığında onun talibi olduğunu. Aşık oldum yine ben bir güzele. Yol verin la dostlar, gülüme varayım. Peki birinci hikayenin ahiret soruları. Bunu Fatih abiye soruyorum. Abi insanı geliştiren hangisi? Merak mı, tutku mu? Daha ziyade. Hangisi daha geliştiricidir? Tutku olması lazım. İşte benim fotoğraf çekme ve o işlerle uğraşma hobim var. Çok uzun yıllardır var ama 2 yıldır çok ağırlıklı. Orada mesela iyi fotoğrafçı olmak için tutkuyla o işe sarılman lazım dedikleri için ilk aklıma o geldi. Müzik öyle değil mi? Tabii tutku olmadan Tıp öyle değil mi abi? Tutku tabii ki olmadan oluyor mu? yani merak, Az sadece şey değil merakla. tabii. Merak da az şey değil. Ama tabii bütün mesleklerde olduğu gibi tıpta da iyi doktor, daha az iyi doktor, daha iyi doktor var galiba. Çünkü karşımıza çıkan o kadar farklı e, şeyler oluyor ki hani Profesyoneller var. tedavi sistemleri önerdikleri oluyor. Mesela 2-3 doktorun söylediği kesin sen kemoterapi olacaksın denen adama bir diğer doktor Yok sende canım hiçbir şey falan. yok. Yok canım diyor. Yani Yordamlar çok değişiyor galiba değil mi? tutkuyla bağlı olan herhalde daha doğru Daha söylüyor. doğrusu. Peki güzel. Peki abi uzmanlık alanlarından biri olduğunu tahmin ediyorum. Aşk ne demek? Sen nasıl tanımlarsın aşkı? Bunun şarkılarını yazdın, söyledin uzun yıllar. Kimdi o Seninki şair büyüğümüz? Ne kadınlar vardı, ne kadınlar var sevdim sevdim zaten yoktular yoktular. değil mi? Evet. Ee,
birçok şarkı sözü benim yazdığım, eminim birçok söz yazan başka sanatçı arkadaşlarım da aynı şeyi yapıyordur. Ama rahmetli Kayağan belki daha çok yaşıyordu o. Hayal ettikleri birçok şey olabilir. Ya da belli bir şeyden yola çıkıp onu, müzik de öyle. Mesela sana müziğin, bir şarkının tamamı ilham olarak gelmiyor. Gelmez. Genelde işte bir Bir ana ufak melodi melodi bir şey. geliyor, Evet. sen onu tamamlıyorsun. O ilhamı devam ettirebilirsen güzel bir şarkı oluyor. Sözler de öyle diye düşünüyorum. Yani aşk elma şekeri gibi. Eh, Ama sevgiyle aşk farklı diye düşünüyorum ama İngilizce'de ikisi de aynı kelime. Değil mi? Biz Love dedikleri hem aşk diye bizde her deniyor. şeyin başka adı vardır. Bizim Evet, gibi dilimiz sevgi çok şükür. bizim algıladığımız şekliyle uzun süreli bir bağlılık. İşte genelde aşk ve sevgi arkadaşına ya da eşine duyduğun ilk akla gelen o. Tabii biz çok şeye karşı aşk ve sevgi var ama ben eşimle alakalı işte diyebiliyorum ki her geçen gün, ki 38 seneyi bitirdik biz. Müthiş. Ağustos'ta 39 olacak inşallah. Maşallah. Gittikçe artan bir sevgi hissediyoruz ikimiz de. Aşk, mesela bazı çiftler var, e, ayrılıyorlar. Hatta müzisyen çiftler tanıdığım, birlikte zamanında çalıştığım, artık kardeş gibiyiz birbirimizle deyip Diyorlar. ayrılıyorlar. Aşk bitmiş oluyor. Yani Biraz şey ve gibi. o zaten ilk heyecan belki sadece insan ilişkilerinde değil, bütün şeylerde satın aldığın bir şeyi böyle çok merakla alıyorsun, atıyorum fotoğraf makinesi. Bir müddet sonra o aşk geçiyor ama sevgisi hala devam ediyor. Aşk biraz taşkın bir şey. Sevgi daha olgun bir şey. Daha Bravo. kurumsallaşmış bir şey galiba, değil mi? Evet, bu Peki abi kadar. tatsız bir sorum da var bu tatlı sorunun üstüne. Ölüm sana ne ifade ediyor? Tabii herkes ölümden korkuyor. Ben de biraz korkuyorum yani. Ama şöyle bir şeye de inancım var Ahmet. Öldüğüm zaman ben iyi bir durumda olacağıma inanıyorum. Çünkü bugüne kadar hiç kimseye bir yanlış yapmadım. Olabildiğince destek olmaya çalıştım. Müzisyenlere olsun, işte insanlara olsun, akrabalara olsun, ihtiyacı olanlara olsun. Yani ben kendimi iyi bir insan olarak kabul ediyorum. İşini de olağanüstü yaptın. İşimi de olabildiğince iyi yapmaya çalıştım. Derslerimi hep iyi çalıştım o anlamda, mesleğim açısından. Harika bir rol modelsin. Kendine model Çok olarak şükür ki alanlar için. birçok beni bilen genç müzisyen adayları ya da genç müzisyenler örnek e, almaya çalışıyorlar. Bir de okulum var. Onunla da Bursa'ya çok şey kattın diyorlar veliler. Allah razı olsun. Onlara çok teşekkür ediyorum senin vasıtanla. Süper. Şimdi Fatih Erkoç'u yolcu ediyoruz kısa bir süre için. Hikayemizin sonuna kadar. Bak şimdi anlatıyorum meğerse sen kimmişsin. İlk hikayemizde 1931 yılında Çankırı'da doğuyorsun. Baban memur, annen ev hanımı. Sen 4 yaşındayken babanın tayini çıkıyor, Ankara'ya yerleşiyorsunuz. Annenle baban birbirlerine çok aşıklar. Edebiyatla son derece ilgililer. Romantik bir çiftin çocuğusun. Türk sanat müziği dinlenen bir evde büyüyorsun. Bilhassa baban şiire özel bir ilgi besliyor. Annene ve sana şiirler okuyup şairlerden bahsediyor. Ve sen de baban vesilesiyle şiire merak salıyorsun çok küçük yaşta. Şair olmak istiyorsun. Çocukluk yılların böyle geçiyor. Biraz ileri sarıyorum. 1937'ye geldik. 6 yaşındasın. İlkokula başlıyorsun. Ya şimdi 6 yaşındaki bir çocuğa sormak isterim. Sen şair mi olacaksın gerçekten? Yani senin kahramanın şairler mi yoksa mesela baban mı? Birincisi babam, ikincisi şairler. Babam çok önemli. Çünkü onu çok seviyorum.
onun yolundan gitmeyi tercih ederim. Ama şair olmayı da istiyorum. 6 yaşında. Evet. Ne güzel. Hatta yazdığım birkaç bir şey de olabilir yani. Okumak ister misin? Senin kahramanın baban. Ama okula başlayınca bir kahramanın daha oluyor. Tabii ki o da öğretmenin. Öğretmenin senin için büyük bir rol model. Onun sayesinde hem okulu seviyor, derslere ilgi gösteriyorsun ve çok zekisin. Tabii ki sınıfta okumayı ilk söken de sen oluyorsun. Türkçe derslerini bilhassa iple çekiyorsun. Özellikle konu şiir olduğunda coşkulanıyorsun, taşkınlaşıyorsun. Şair olacağım diye yeri göğü inletiyorsun. Öğretmenin seni teşvik ediyor, destekliyor. Onun sana inanmasıyla birlikte her gün daha da başarılı bir öğrenci haline geliyorsun. Matematik ve fen bilgisinde de başarılısın fakat aklın, fikrin hep şiirde. İlkokul yıllarında defterler dolusu şiirlerin var daha küçük yaşta. Geldik 1941 yılına, şimdi 10 yaşındasın. Öğretmenin maalesef kansere yakalanıyor ve vefat ediyor. Soru, rol model aldığın, can kulağıyla dinlediğin, seni destekleyen öğretmenini kaybettin. Küçük bir çocuk için bu ağır bir kayıp değil mi? Çok ağır bir kayıp çünkü anne babamdan sonra bana en yakın olan öğretmenim. Benim gelişmeme en büyük katkı yapan öğretmenim. Derinden yaralandım yani o konuda. Hayatta ilk kez böyle bir acı yaşıyorsun küçük yaşta. Evet, maalesef. Gerçekten perişan haldesin. Kaleme sarılıyorsun, acını dizelere döküyorsun. O süreçte ders çalışmak da sana iyi geliyor. Derslerin üzerine daha fazla düşüyorsun, azmediyorsun, sınavlardan son derece iyi notlar alıyorsun. Hatta Ankara'da düzenlenen bir deneme sınavında il birincisi oluyorsun. Sonuç doktor olma kararı. Doktorluğa karar veriyorsun. O kararın duygularını ifade etmeni sağlayan şiirden vazgeçmek demek değil. Şiirlerini bir gün kitap haline getirmeyi de istiyorsun bir yandan. Ama şair olmak değil, artık doktor olmak istiyorsun. Ama 11-12 yaşındasın. Neden şair olmaktan vazgeçtin? Ya da şöyle sorayım istersen. Neden birden doktor olma kararı? Çok zeki olduğum için e, doktorların ne yapıp ne yapmadıklarını biliyorum, kavradım. Doktorların neredeyse tamamı illaki bir sanat Dalıyla. dalıyla uğraşıyorlar. Müzikle uğraşanlar var, Hep öyle oluyor değil mi? evet. Hep öyle oluyor. Dolayısıyla daha kalıcı bir meslek elde edeyim. Bir de tabii insanları iyileştirmek Şifacı benim olmak. için Evet. çok önemli. Yapabildiğim sürece şiir de insanları iyileştirebilir. Doktor olunca dediğin gibi şiirden vazgeçmek anlamına bu gelmeyecektir. O yüzden hem doktor hem şair olmayı amaçlıyorum. %100 isabet. Öğretmeninin ölümü sana büyük bir acıyla beraber tabii ki farkındalık da getiriyor. Tam da söylediğin gibi. Artık ölümün geride kalanlara ne yaptığını biliyor. İnsan hayatı kurtarmak istiyorsun en çok bu kayıpla birlikte. Başka çocuklar da öğretmenlerini, annelerini, babalarını, sevdiklerini kaybetmesin diye çabalaman gerektiğini düşünüyorsun. Bu yüzden de hep ders çalışıyorsun. Ortaokul ve lise yılların aynı biçimde, aynı tempoyla geçiyor. Bir yandan dersler, diğer taraftan da şiir ve edebiyat. Hepsiyle aynı oranda ilgilenmeyi başarıyorsun. Hepsine ayrı vakit ayırabiliyorsun. Lisede edebiyat kulübüne üye oluyorsun ve bu kulüpte yan sınıfta okuyan Tülay'la tanışıyorsun. Yıl 1946, yaş 15. Nasıl biri bu Tülay? Onu görünce aklından, kalbinden neler geçiyor? Tam yaşındayım herhalde o işlerin. Kalp böyle bir hızla atıyor. E, Ona şiirler yazasım geliyor. Nitekim yazıyorum da. Umuyorum ki birlikte olup uzun yıllar sevgiyi paylaşma durumunu yaşarız. Mutluluktan daha çok şiir yazarım. İşimi daha keyifle, daha canla başla yaparım. Bunu düşünüyorum.
Tülay'a aşıksın. Bu aşk sana yeni şiirler yazdırıyor, tam da söylediğin gibi. Ama lise yılların boyunca bu aşkı ilan edemiyorsun, itiraf edemiyorsun. Mahcubiyet. Ta ki mezuniyet gününe kadar, yıl 1949, yaş 18, mezuniyet töreninde Tülay'a ilanı aşk ediyorsun. Tülay da aşkına karşılık veriyor. İkiniz de tahsilinize Ankara'da devam ediyorsunuz. Sen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine giriyorsun. Hastalara şifa dağıtacaksın. Zaten sen çocukluktan beri şifayı şiirde buluyordun. Aşkın şifası şiiri mağlup eder mi sence? Bir müddet eder. Öyle mi? Dağıttı mı biraz? Biraz dağıtır mı diyorsun? Ha, Evet. evet, şiiri dağıtır. İnsanları iyileştirmek gayesiyle dikkatini derslerine veriyorsun. Zor bir bölüm zaten. Çok çalışıyorsun ve duygularını ifade etmenin en iyi yolu olduğu için edebiyata tutunuyor, şiirler yazıyorsun. Tülay'la beraber edebiyat, müzik, sanat etkinliklerine katılıyorsunuz. Yazarlarla, çizerlerle, tiyatrocularla, müzisyenlerle tanışıyorsun. Çevren genişliyor. Bu çevre seni elbette geliştiriyor, büyütüyor. Nihayetinde tüm şiirlerini topluyorsun ve ilk şiir kitabın sen tıbbiyede okurken, daha öğrenciyken yayınlanıyor. 1957 yılında mezun oluyorsun. 26 yaşında mecburi görev için Nevşehir'e gidiyorsun. Nevşehir'deyken de her fırsatta Tülay'ı görmeye Ankara'ya gidiyorsun. Kimi zaman da Tülay işte Nevşehir'e çıkıp geliyor ve görev bitince evleniyorsunuz. Çok düşkünsün Tülay'a, çok aşıksın. Tüm hayatını onunla yaşamak istiyorsun. Tülay'ın bakışları, konuşması, saçının rüzgarda salınışı bile sana çok iyi geliyor. Aşkını yıllarca doya doya yaşıyorsun. 30'lu yaşlarında ikinci şiir kitabın çıkıyor. Bir de kız evladınız oluyor. Birkaç sene sonra da bir oğlan katılıyor aileye. Ankara'da hekimliğe devam ediyorsun. Şimdi sen hem bir hekimsin hem şairsin. İki şiir kitabın var. Yani şiir yazarken mi yoksa hastalarınla meşgul olurken mi kendini daha huzurlu buluyorsun ya da daha iyi hissediyorsun diye sorayım. Ee, Sanıyorum hastaların iyileşmesi beni daha mutlu ediyor. Öyle mi? Çünkü birinci mesleğim doktorluk. Normal hayatta söyleyemeyeceğim şeyleri şiire dökebiliyorum. O yüzden onun da eş değerde bir e, keyfi oluyor diye düşünüyorum. Ama hastaları iyileştirmek bana daha iyi geliyor. Evet. İnce bir konu bu tabii. İkisini de çok seviyorsun ama biri aşkın, yani o açıdan sordum şiiri. Evet. Aslında şiiri hiçbir şeye değişmiyorsun. Şiir senin için bambaşka bir noktada, ancak e, başarılı da bir anestezi doktorusun. Yurt içi yurt dışı birçok kongreye katılıyorsun mesleğin gereği. Makaleler yazıyorsun, mesleki makaleler. Yıllar içinde de birçok hekim yetiştiriyorsun. Ev, iş, aile, edebiyat derken seneler geçiyor. Geldik 1982 yılına, 51 yaşındasın. Eşin Tülay Hanım vücudunda bir takım sıkıntılar hissediyor. Vakit kaybetmeden hemen tedaviye, yani hastaneye başvuruyorsunuz. Hastanede yatış veriliyor. Tedavi süreci boyunca eşinin başından hiç ayrılmıyorsun. Kalemini defterinde yanından ayırmıyorsun. O arada şiirler yazıyorsun. Duygularının biraz karmaşık olduğunu tahmin ediyorum. Bir parça anlatabilir misin? İnsan öyle bir şeyi nasıl yönetebiliyor acaba? Yönetebiliyor mu? Çok zor bir iş. Yani herkesin iyi yönetme şansı olduğunu düşünmüyorum. Allah'tan şiir yazdığım için dertlerimi, üzüntümü, hüznümü şiirlere dökebiliyorum. Azimle üzüntümü Tülay'a göstermemeye çalışıyorum. Daha fazla üzülmesini istemiyorum. Benim de üzülmemi gördüğünde o daha çok üzülüp onu istemiyorum. O yüzden içimde fırtınalar kopuyor, isyanlar kopuyor. Ama kendimi tutuyorum, sabrediyorum. Şiirlerle
şiir yazarak, edebiyatla uğraşarak üstesinden gelmeye çalışıyorum bu problemin. Peki bir yandan da insan doktor olunca böyle bir duruma daha serin, daha mesafeli bakabiliyor mu? Yoksa bu kadar yakınında olduğu zaman yangın aynı yangın mıdır sence? Yangın aynı yangın ama iyileşme ihtimalinin olumlu düşünmek isteyen bir insanım ben hep. İyileşeceğine inancım da var. Tabii bu inanca rağmen gene hüzün Tabii. ve üzüntü kaçınılmaz. Evet, çünkü eşinin hastalığı ilerlemiş. Günler geçerken işte saçları dökülüyor, günden güne eriyor. Neredeyse bir deri, bir kemik kalıyor. Hastalandığı zamanki kilosunun yarısına kilosu düşüyor. Ve tedavi sürecinde maalesef komaya giriyor. 10 gün geçiyor, uyanmıyor. 20 gün geçiyor, uyanmıyor. Bu süreçte çocukların seni yalnız bırakmıyorlar. Yazar, çizer, doktor arkadaşların, besteciler, güfteciler, bütün sanatkar arkadaşların ziyarete geliyorlar. Mevsim ilkbahar. Güneş açtığında umutla doluyorsun. Hava biraz kapandığında umudunu yitiriyor gibi hissediyorsun. Her şey açık bir yara gibi üflese, hava üflese acıyor. Kaleminle, defterinle daha ziyade zamanını geçiriyorsun. Tülayın başında elbette. Şiirler yazıyorsun. Lakin 29. gün oluyor. Eşin hala uyanmış değil. Korkuyor musun? Kötü bir ihtimale de hazır mısın? Hala umudun var mı ya da? Umudum gittikçe azalsa da tamamen bitmiş değil. Gayret devam ediyor. Gayret devam ediyor, etmeli. Her koşulda etmeli. Ee, ama zor. 30. günün sabahı şimdi. Güneş açmış, gökyüzü masmavi. Eşin ansızın gözlerini açıyor. Mutluluktan ağlıyorsun ve alıyorsun eline defteri, başlıyorsun yazmaya. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Bir his dolup içine uçuyorum sandın mı hiç? Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen. Hatırlatayım 1982, 51 yaşındasın. Önce bir hekim olan sana şunu sormak istiyorum. Doğum ve ölüm ne demek? Hekim olarak söyle bana. Hekim olarak söyleyemem. Ama uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Aşık Veysel'in sözleri. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz O gece. iki kapı nedir? İşte biri doğum, biri ölüm. Ben doktorum ama şuna inancım çok fazla. Biz dünyada yaşayan insanlar olarak bir hayal aleminde yaşıyoruz. Beynimizin işte %7'sini, %8'ini Ancak. Evet. yani en fazla Einstein 12. 12 falan 12. kullanıyordu. Dolayısıyla geride daha %90 küsür Potansiyel var. potansiyel var. Onu kullanamıyoruz. Dolayısıyla algımız kısıtlı. Bir de 200 ila 500 milyar ışık yılı mesafelerden bahsediyor bilim adamları. Orada Kainattaki. neler var orada falan. Dünya bütün o hepsinin içinde, bütün galaksiler içinde bir toz zerresi kadar diyor. Dolayısıyla çok dünyada algılanması kolay bir konu değil bu. Onun için ben rüyadayız diye düşünüyorum. İşte öldüğümüz zaman uyanacağız diye düşünüyorum. Hayat nedir? Şiir insan hayatını gerçekten iyileştirebilecek bir güce sahip mi? Müzik kadar olmasa da çünkü müzik daha evrensel. Şiir dediğinde bir lisan, Dil engeli var değil mi işin dil içinde? engeli oluyor. Yani dünyadaki diğer insanlara, senin dilini anlamayan Birinci insanlara elden ulaştıramıyorsun öyle çeviri ulaştıramıyorsun. şart. Evet. İlla bir tercümeyle olacak. Ama orijinali kadar genelde senin anlatmak istediklerini O derinlikte karşı taraf duymuyor o tabii. derinlikte hissedemeyebiliyor. Onun için müzik
Tabii bu enstrümantal müzik olduğu gibi sözlü müzik de olabilir. Yani müzikte Türkçe söylesen de bir yabancı ondan etkilenebiliyor. Evet, evet. Melodiyle olduğu için o müziğin içinde sen duygularını Bir sözlerle şekilde ifade olmasa bile edersin. karşındaki dinleyene duygularını aktarabiliyorsun. Ne kadar iyi aktarırsan o kadar Evet, mutlu oluyor adam evet. ve dolayısıyla sen de mutlu oluyorsun. E, Onun için Ama yani belki bir şiirin de aslında bilmediğiniz dilde de dinlediğiniz zaman belki onun da bir müziği vardır muhakkak. Ama dinleyenin evet, çok şiir sevmesi lazım, okuyanın çok iyi okuması lazım. Ama müzik bambaşka çok tabii çok o haklısın. açıdan doğru söylüyorsun. Çok haklısın. Evet. Peki tanışalım mı bu şair doktorla? Lütfen. Efendim geliyor. Doktor Bekir Mutlu, sözlerin sahibi. Erdoğan Berker'in bestesi. Evet. Samime Sanay'ı sever misiniz? Samime Sanayi söylüyordu. Severim. Seversiniz. Ben de Severim. çok severim. Severim. Doktor ve şair Bekir Mutlu'nun eşi Tülay Hanım, hanımefendi. Doktor Bekir Mutlu 1984 yılında Bir İlkbahar Sabahı adlı şiir kitabını yayınladı. Artık şarkı şiir kitabına dönüştü, şarkı sözü. Diğer iki kitabın isimleri de Yudum Yudum Sevda ile Yine de Beklerim'dir. Bekir Mutlu'nun Bir Bahar Sabahı şiiri Erdoğan Berker tarafından bestelendi. 1985 yılında Hürriyet Altın Kelebek ödülünü aldı. Daha sonra Milliyet Gazetesi'nin yarışmasında birinci seçildi. Bu şarkıyı ilk olarak 85'te Samime Sanay okumuştu. Doktor Bekir Mutlu 1995 yılında emekli oldu. 64 yaşından sonra sadece ve sadece şiirle ilgilendi. Nihavent, Uşak, Hicaz ve Mahur gibi makamlarda bestelenmiş 155 şiiri var. Bunların 56'sı TRT repertuarına girmiş. Doktor Bekir Mutlu hekimliğiyle, şairliğiyle elbette insanlara şifa oldu. 2005 yılında kansere yakalandı. 4 yıl boyunca savaştı ve 2009 yılında 78 yaşında aramızdan ayrıldı. Eşi Tülay Mutlu onu iyi ki senin eşin oldum. Birbirimizi sevmekten bıkmadık. Hep el eleydik. Kendine iyi bak. Yeniden kavuşuncaya kadar güle güle küçük dev adam sözleriyle uğurladı. Ruhu şad olsun, saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz kendisini. 1931 yılında Çankırı'da doğuyorsun. Bilhassa baban şiire özel bir ilgi besliyor. Ve sen de baban vesilesiyle şiire merak salıyorsun çok küçük yaşta. İlkokul yıllarında defterler dolusu şiirlerin var. Lisede edebiyat kulübüne üye oluyorsun. Ve bu kulüpte yan sınıfta okuyan Tülay'la tanışıyorsun. Tülay'a aşıksın. Bu aşk sana yeni şiirler yazdırıyor. Aile, edebiyat derken seneler geçiyor ve maalesef eşin komaya giriyor. 10 gün geçiyor uyanmıyor, 20 gün geçiyor uyanmıyor. 30. günün sabahı eşin ansızın gözlerini açıyor. Mutluluktan ağlıyorsun ve alıyorsun eline defteri, başlıyorsun yazmaya. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Bir his dolup içine uçuyorum sandın mı hiç? Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen. Bekir Mutlu'nun Bir İlkbahar Sabahı şiiri Erdoğan Berker tarafından bestelendi. 1985 yılında Nihavent, Uşak, Hicaz ve Mahur gibi makamlarda bestelenmiş 155 şiiri var. Bunların 56'sı TRT repertuarına girmiş. 2005 yılında kansere yakalandı. 4 yıl boyunca savaştı. 78 yaşında aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz kendisine. Bak ilk hikayemiz bitti, senin soruların geldi. Nasıl gidiyoruz? İyiyiz değil mi? İyiyiz. Memnunsun, tamam. Yani ben memnunum. Umarım Biz çok sen de memnunuz. memnunsun. Rahmetli Doktor Bekir Mutlu'nun hayatıyla birlikte bir İlkbahar Sabahı isimli şaheserinde hikayesini böylece işlemiş olduk. Oradan senin 86 yılında Kuşadası Altın Güvercin yarışmasında birinci olduğun Yol Verin Adoslar adlı şarkına bir geçiş yapayım. O şarkının hikayesi nedir? Biraz istersen bir hayır demezsen bir kısa mırıldanırsan hatırlasınlar. Aşık oldum yine ben bir güzele, yol verin dostlar, gülüme varayım. Gülümü başkası koklamadan bir
Yol verin a dostlar, gülüme varayım. Şahane bir şarkı. Ben bunu orada dinlemiştim biliyor musun Kuşadası'nda? Yani Wow. söylediğin zaman. 86. Tabii biz sürekli giderdik Kuşadası'na. Yarışma da yeniydi zaten o zaman. İlkiydi İlkiydi, evet. 86. Evet. Ee, Orada birinci olmuştu ve hemen de hepimizin diline düşmüştü zaten şarkı. Uzun yıl, hiçbir zaman da unutmadık. Çok güzel şarkılarından, çok Teşekkür sayıda ederim. güzel şarkından biri. O- Kime yazmıştın? Şimdiki eşime. Dostlarım. Dostlarımı dostlarına yazmadın. Yol verin a dostlar dediğin. Çekilirseniz bir oradan Yani burada şöyle, onun çok talibi vardı. eşinizin. Varmış. Ben ama o zaman biliyordum bu şarkıyı yazdığımda onun talibi olduğunu. Onlara Ha, diğer adaylara bir müsaade ederseniz. Çok güzelmiş bu. abi bu 1984 yılıydı doğru hatırlıyorsam. Kardeşim Sinan'ın düğünü için Norveç'ten gelmiştim. Yani buraya kesin dönmeden 2 sene önce filan diye hatırlıyorum. Mehlika benim eşimin adı. O uzaktan akrabamız. Hatta 5 yaşındayken İstanbul'a bir geldiklerinde ben onu belediye konservatuvarında okuyordum o zaman. Belediye konservatuvarına götürüp orayı gösterdiğimi hatırlıyorum. Çok güzel bir kızdı. Sinan'ın düğününde tabii Bursa'dan gelmişler. Uzun zamandır görmemişim. Dans ettik. Fotoğraf çekildi. Gecenin sonunda hani çıkarken fotoğrafçılar veriyorlardı o zaman. Şimdi direkt masana getiriyorlar galiba. Birkaç gün sonra da ben Norveç'e döndüm. Sinan'ın düğünü için gelmiştim. İşte annemi babamı da gördüm, onları da gördüm. Ben o resme bakarak aşık oldum. Hocam biz buna görücü usulü diyoruz. Evet. Oldum ama ben bu aşkı açıklayacak halim yok. Tabii. Ama annemin şöyle bir sözü oldu. O zaman da Norveç'te evliliğim söz konusuydu. Ama ayrılmıştım. Ayrılınca da annem ben sana Melika'yı düşünüyorum ne dersin? Ben de boş ver dedim. Anne daha bir tanesi bitti falan ama hani yan cebime gibi. Ha. İstemem yan cebime Mahcubiyet gibi var oldu. işin içinde biraz. Evet. Tabii. Ama bir de annem işte buradayken öyle bir şey söyleyince o resme bakarak ben Yol Verin A Dostları yazdım ama neydi? Pir Sultan Abdal'ın bir kitabı vardı. Şiir kitabı o zaman bende. O kitaptaki şiirleri okurken sal Allah'ım sal, sılama varayım diye bir şiir çıktı karşıma. Ben onu besteledim. Sal Allah'ım sal, sılama varayım. Ama o şiirde eski sözler vardı. Şimdi pop müziği olarak bir beste yapıyorsun ama sözler çok eski birçok sözler. insan anlamayabilir diye ben oturup Tazeledin o aşk güncelledin. var. Yani. Aynen. Sal Allah'ın salı, yol verin a dostlar olarak değiştirdim. Ama Mehlika'ya yazılmış bir şey. Evet. Ve onun benim ona olan aşkımdan haberi olmadan bana şans getirdi ve Kuşadası'nda birinci oldum. Ama 2 sene sonra çıkan albümde de albümün ismi oldu galiba değil mi şarkı? Doğru. Evet. 87'de çıktı şey. Bravo. Evet, Yol Ama Verin. tabii aklımda hep böyle tereddüt de vardı. Öyle güzel bir kız bekar kalıp beni bekleyecek hali yoktu diye de bir gam keder içindeydim yani. Peki şarkı direkt Mehlika Hanım'a hediye edildi mi sizin tarafınızda? Bu senindir diye. Yani Sana yazılmıştır diye. Sonradan söyledim tabii. Evlilik teklifinin içinde var mı böyle bir şey? Şarkılı Dediğin bir gibi teklif. evlilik teklifi gibi değil, görücü usulü gibi olduğu için
onların büyükleri, babası rahmetli olmuştu. Onların büyükleri işte önce dayısı, bizim çok yakınımızdı, İstanbul'da oturuyordu o. Ondan sonra abisi filan araya girdiler. İşte onlar da, Herkes mutlu annesi de mesut oldu. çok Gönüllü benim oldu. annemi ve beni çok seven bir kadıncağızı rahmetli. Gerçekten hatta Melika'ya söylemiş, Fatih çok iyi bir insan. Nasıl tanıdılarsa o bir ermiş gibi bir kadındı zaten. Allah rahmet Allah eylesin. rahmet eylesin. Dolayısıyla kabul ettiler annemden gelen o teklifi. O dayısının vasıtasıyla rahmetli oldu o da Yaşar abimiz. Ben Yaşar abinin eline doğmuş gibiyim. İşte Melika'da Annenin belki söyle. annemin eline doğmuştur Eline Yaşar doğmuş, abi de. Onun için biz çok yakındık. Hmm. Gerçekten çok Peki yakındık. evlilik meselesine biraz devam etmek istiyorum ama altın güvercini şey yapmadan kapatmadan şeyi söyleyeyim. 89'da bir kere daha Bir kere katıldınız. daha, Sen ve benle gene evet. aldın altın güvercini. O da çok hoş bir şarkı, güzel bir şarkıdır. O Peki biraz daha Avrupa'yı tarzı diye evet, biraz daha hatırlıyorum. zor bir şarkı tabii o Evet, hiç şeyler. sahnede onu çalma şansım olmadı. Hiç Neden? Cesaret mi istek edemedin gelmedi. acaba? Ha, Benden de pek, yani bazı şöyle oluyor Ahmet. Bir repertuar yapıyoruz, prova yapıyoruz. Mesela Bodrum'daki ben Zafer Çebi'yle çok uzun yıllardır çalışıyorum. birlikte. Benim her işime o geliyor. Orada da klavyeyi o çalıyor. Provalı 350 tane falan bizim şarkımız var. 18 senedir orada çaldığımız için. Ama birçok prova yaptığımız şarkıyı akşam seslendirdiğimde çok fazla Tansiyona bakıyorsun tansiyon tabii. almadığımı düşünüyorum. Yani bir Halbuki arada eksik, çok mutlu olanlar var ama onlar çoğunlukta değil tabii. O tabii ki. yüzden de kalabalığa göre Benim bakılıyor tabii. genel böyle bir dinleyicinin algısını hissettiğini Tabii, düşünüyorum. Çünkü tabii. 54-55 yıl oldu profesyonel sahneye çıkalı. Tabii ki. Evet. Ee, Ona göre Metronom ya gibi da ölçüyorsundur sen onu. yani neden o tansiyon eksik kalıyor? Belki doğru çalınmıyor, iyi Ya da belki çalınmıyor. yalnız dinlenmesi gereken bir şarkı o. Kalabalıkta dinlenecek bir şarkı belki Hiçbir değil zaman birileri için. albümdeki tınıları Tabii. sahnede elde edemiyorsun. Ama bazı mesela rock tarzı şarkılar, ben rockçı değilim ama rock tarzına çok yakın bazı şarkılarım var. Onların bazılarını biz Bodrum'da çalıyoruz. Çünkü sahnede çok iyi gidiyor değil mi? Evet, o albümden daha güzel tınlıyor. Tınlıyor. Tabii. Gerçekten öyle. Çünkü Rock o müziğinin kalabalık böyle bir büyüsü büyüsü var. var. O Evet. müziğin kendinden... Daha komünel bir şey değil mi? Evet. Daha komünel. Abi Doğru. bugün 1960'lı yıllarda meşhur olan Her rock şeyi hala grupları dinliyor. bugün gençler bayılarak Dinliyor. dinleyebiliyor. Tabii, Yeter tabii. git duyur ona. Tabii ki, aynen. Peki oraya evliliğe dönelim tekrar bir. Ne ifade ediyor abi? Çünkü 38 bu sene 39 olacak dedin değil mi? Ağustos'ta tabii. Ağustos. Ha hemen. Evet, 39. Bunun bir sırrı olmalı. Zaten demin şöyle dedin. Yani giderek daha çok seviyoruz. Mesela ilk günkü sevgimizi muhafaza ediyoruzdan daha fazla başka bir şey söylüyorsun. Çünkü değişiyoruz. Evet. O değişiyor, sen değişiyorsun ve nasıl oluyor o işler? Herhalde yaş aldıkça biraz daha akıllanıyor insan gibi geliyor. Yani ben tamam kalp krizi geçirdikten sonra biraz duruldum. Ne zamandı? 4-5 sene oldu. Tam hatırlamıyorum zamanı ama minimum 4 sene oldu. 2022 abi. Ben sana hatırlatayım. Teşekkür ederim. 2022. 5 4 yıl sene oldu. 4 sene oldu. Evet. Ondan önce Şey dedin arada. Ben biraz uslandım, sakinleştim evet gibi bir ondan şey. önce biraz şeydim. Serttim. Evde serttim. Eşime karşı serttim. Mesela gün gibi hatırlıyorum. İlk evlendiğimiz zamanlar daha yeniyiz yani. Birinci yılı mı, ikinci yılı mı? Ben işte bilgisayar, müzik, beste yapıyorum filan. Çay ve kek, poğaça bir şey yapmış, getiriyor. Kıyak yapıyor yani. Evet. Ben onu ne yapıyorsun, beni niye engelliyorsun diye bağırıyorum ona. Aşk olsun. Çok
Burada söylenir mi bilmiyorum ama Yazık. yanlış davranışlarım oldu. Koç burcu olduğum için çok Fevri fevriyim. idin. Artık Evet. değilim çünkü kalp Kalp, krizinden sonra bir kalp. ilaç verdiler. Çok yumuşak Abi çok haklısın. durumdayım Ben bypass'a duygu kadar olarak. kırıp dökmediğim kimse kalmadı Yok canım hayatta. sen Öyle değilsin. öyle valla. Hayır, mesela benden beklenir de senden beklemez. O güzelim, yumuşak, olağanüstü şarkıları yazan, aşk şarkıları yazan adamın köpürmüş halini hiç gözümde canlandıramadım. Yumuşak insanın sertliği pek olur derler. O Evet. herhalde değil mi? Ee, peki buna Melike Hanım'ın yanıtı veya şeyi nasıl oluyordu? Herhalde onun sayesinde biraz yürüdü değil mi işler? Biraz değil. Tamamıyla. Yani başka bir kadın olsa, herhangi bir kadın, yani dünyanın Melike'den sonraki en iyi kadını da olsa ona dayanamazdı diye düşünüyorum Ahmet. Çünkü ben fazla haşinlik yaptım. Bu demek ki karşılıklı, hatta bir tarafın daha çok anlayışıyla zaman zaman yürüyen. Bazen belki senin ama daha çok Melike Hanım'ın anlayışıyla yürüyen, Evet, sağlamlaşan ya bir ben evlilik oldu. ben iyi bir adam olduğumu düşünüyorum ama Tabii. işte bu fevrilik hakikaten, hatta ben 2 yaşındayken annem işte Eminönü'ne götürmüş. O zaman orada fotoğraf da var o zamandan. Bir at var böyle yapay. Onun üstüne O binmişim. günün fotoğrafı mı var? Evet. Ha. Tabii ben çekmedim. Tabii ki. Henüz. Annem de oturuyor orada bankta. Bir adam yanaşmış. Bu çocukta sinir var demiş. Bak 2 yaşında annem de demiş ki içinden 2 yaşında 2 yaşındaki çocuğum. çocuğun Nereden da anladın? nereden falan. Ama çok da haksız çıkmadı adam yani. Adam uzman. Tımarhanelik değildim ama yani Bahçesinde dolaştık diyorsun. Anladım. Peki, evlilikle aile olmak arasında nasıl bir fark var abi? Mesela eşin senin ailen mi? Aile kavramının için nasıl dolduruyorsun? ailenin bir kere çok birbirlerine saygı göstermeleri lazım. Biz onu yaşıyoruz. E, Aynı zamanda özgürlüğümüze de sahibiz. Mesela Kişisel özgürlüklerinize, kişisel evet, özgürlük. Ben alanlarınıza. Bodrum'a gittim. O Bursa'da kaldı. Bir ay sonra gelecek. Bursa'dayken kışın ben orada yaşıyorum. O her gün bir yerlere gidiyor. Ama şöyle de bir incelik gösteriyor. Benden izin istiyor. Aslında Böyle haber çok veriyor. gidiyorum ama bugün de gideceğim. Müsaade edersen kusura bakmazsan falan diye. Çok güzel bir şey bu. Ben o kadar kibar olamıyorum. Ben Bodrum'a gidiyorum diyorum. Gelen gelir, gelmeyen arkamdan bakar havası Evet. içerisinde. Peki, Norveç'te 10 yıl devam eden evliliğin de senin biraz sertliğin ve öfkeli bir adam olmandan mı bitti? Sanmıyorum ama o da ufak bir Çok gençtiniz belki etken de. olabilir. Orada Türkiye'deki kadar bu sertlik geçerli değil diye düşünüyorum. Çünkü onlar dobra insanlardır Çok ve çok. ben oradayken benim o sert davranışımı bana kimse yüzüme söylemedi, vurmadı. Demek ki ondan Yani değil. ondan yoksa Yani söylerlerdi diyorsun yani muhakkak. söylerlerdi, Evet, evet, doğru. evet. Peki, abi niye Norveç? Yani Avrupa'da daha janjanlı yerler varken, ki ben Norveç'i çok beğendiğimi söyleyeyim. Yani seyahat etmek için güzel, yaşamak için zor bir yer muhakkak. Kesinlikle hiç Sıkıcı, kimseye tavsiye yaşamayı etmezsin tavsiye biliyorum. etmiyorum. Peki sen niye Norveç'e gittin? Şimdi bizim Emin Fındıkoğlu Evet, hoca var, evet. müzisyen abimiz. Sanıyorum önce İsviçre'de birkaç yerde çalmışlar birkaç ay. Avrupalı organizatörlerden iş teklifi almışlar, gitmişler. Orada çalarken de 3 ay veya 4 ay Norveç'te kontrat yapmışlar organizatörler bu Emin Fındıkoğlu Orkestrası'yla. O arada Emin Fındıkoğlu Orkestrası'nda bu arada adı No Time to Lose'du.
Kaybedecek zaman Kaybedecek yok. zamanımız yok Değişik zaten. isimler bulurdu Emin abi. Davulcu Cankut Özgül. Özlem Erdoğan Orkestrası'nda bir müddet çalmıştım. O da davul çalıyordu. Beni met etmiş Emin Fındıkoğlu'na. İşte demek ki ihtiyaçları da vardı. Bana gelir misin dediler. Keman mı vardı o zaman yoksa Yok, trombon, artık trombon, flüt de çalıyordum. İşte askerlik nefesliler var dönemini tabii. orada evinde yaptım Ya, Ankara'da. tabii. Oradayken önce mektup yazdı bana Emin abi. Burası güzel, şöyle böyle filan. Ben kabul edince de kontrat yolladı. Kontrat yollanınca da konsolosluk, Ankara'da Norveç konsolosluğu bana çalışma ve oturma İzni vardı. izni verdi. Yaş daha 22. 22. Ben annem babam yerinde olsaydım ben yollamamak için elimden geleni yapardım ama onlar Sen dinleyecek durumda mıydın anneyi babayı? bilmiyorum. Ha işte tamam, onu da bir sorayım dedim. Empati ya programımız. Evet. Dinlemezdim. Dinlemezdin işte, onun için belki de onlar bir şey dememiştir. Herhalde onlar işte bir de çılgınlık Bir de var ya kötü bir ufak. şey değil. Kuzey Avrupa'ya müzik yapmaya gidiyorsun. Evet. Niye Norveç? İşte orası. Emin Fındıkoğlu'ndan. Emin Fındıkoğlu Almanya'da çalıyoruz deseydi oraya gidecek. 33 yaşına kadar oradaydın. Ve bu çok uzun bir süre, özellikle Norveç gibi bir yerde yaşamak için. Ben Norveç'i kötülediğimizi zannetmesin kimse ama Hayır, biraz hayır. sıkıcı da Benim bir yani. iş koşullarım orkestranın Rodi dediğimiz o aletleri taşıyan kimse yoktu. Biz hep kendimiz taşıyorduk. Ağırlığı oradan geliyor. Bir de tabii Norveç'te 4,5 saat, İsveç, Mesveç, Danimarka'da çaldığım gel zaman tabii ki. 6-6,5 saat sahnede kalıyorduk. Kalıyorsun. Evet. Bu zor, ağır bir iş, doğru. Evet. Pişmanlık var mı? Kendini oraya ait hissettin mi hiç Norveç'teyken? Hocam o kadar uzun zaman kaldığında oralı gibi hissediyorsun. En azından %100 hissetmesen de o ortamı içselleştiriyorsun, özümsüyorsun. Ama mesela bir gün bir müzisyenle tanıştım. Tromboncuydu. Benim asıl çalgım olan trombonu çalıyordu. Bugün 3 yerde çaldım dedi geldi bana. Oo. İşte operada mı çaldı, ondan sonra Koştur, radyo oradan orkestrasında oraya çalmış, oradan bilmem ne. Mesela ben onu denedim. Eğer istediğim olsaydı tromboncu olarak caz tromboncusu ve şarkıcı olarak, caz şarkıcısı olarak Oslo'da denedim. Gittim o müzisyenlerin bulunduğu ortamlara. Böyle böyle dedim, ben trombon çalıyorum, şarkı da söylüyorum. En az bir sene burada takılıp kendini ispat etmen lazım dedi.